Son bir saatte kaç kez telefonunuza baktınız? Eğer cevabınızı hatırlamıyorsanız endişelenmeyin. Beyniniz bunu sizin için kaydetmiş durumda. 2000 yılında dikkat süremiz 2,5 dakikaydı. Bugün ise 40 saniye. Bir altın balığın dikkat süresi 9 saniyeymiş. Sizinki 8 saniyeye düşmüş olabilir. Ben de sizden farklı değildim. Kitap okurken her 5 dakikada bir telefonuma elim gitmeye başladığımda fark ettim ki beynim yeniden programlanıyor ve bu programlama hata veriyor. Beyniniz aslında bir Lamborghini'ye benziyor ama biz onu trafikte stop start yaparak kullanıyoruz. Bugün size bu süper aracın kullanım kılavuzunu vereceğim. Dopaminin esir aldığı beynimizi nasıl kurtarırız? Uykunun gizli detoks sistemi nedir? Ve bilişsel performansı artıran moleküller gerçekten işe yarıyor mu? Nörobilimsel araştırmalardan, Harvard ve Oxford'un son çalışmalarından yola çıkarak uygulanabilir bir protokol sunacağım. Bu video sadece bilgi değil, bir hayat kalitesi yükseltme rehberi. Hazırsanız beyninizin kullanım kılavuzunu açıyoruz. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü bu serinin devamı gelecek. Önce suçluyu tanıyalım. Dopamin. Ama unutmayın, suçlu değil, sadece kontrolden çıkmış bir mekanizma. Dopamin bir ödül molekülü değil, aslında bir beklenti molekülüdür. Bildirim sesini duyduğunuzda salınan şey, ödülün kendisi değil, ödül beklentisidir. Nucleus accumbens denilen bu bölge, beyninizi bir slot makinesine çeviriyor. Her kaydırmada büyük ödül gelecekmiş gibi hissettiriyor. Sosyal medya mühendisleri bunu biliyor. Değişken ödül programı. Bazen beğeni yağmuru, bazen hiçbir şey. İşte bu belirsizlik dopamini en yüksek seviyede tutuyor. Sürekli yüksek dozda dopamine maruz kalan beyin savunmaya geçiyor. Reseptörleri azaltıyor. Yani aynı ödül için daha fazla uyaran gerekiyor. Prefrontal korteks beyninizin CEO'sudur. Ama limbik sistem yani duygusal merkez onu esir almış durumda. Mantık duygulara karşı savaşıyor ve genellikle kaybediyor. Kronik stres durumunda kortizol seviyeleri yükseliyor. Bu hipokampüsü küçültüyor ve prefrontal korteksi susturuyor. Yani öğrenme ve odaklanma yetiniz düşüyor. Ama iyi haber şu, beyniniz plastiktir. Nöroplastisite sayesinde bu hasarı tersine çevirebilirsiniz. Ama dikkat edin, plastisite kötü alışkanlıkları da kalıcılaştırır. Aşırı stimülasyon glutamatı arttırıyor. Bu sinir hücrelerini aşırı uyarıyor ve ölümlerine yol açıyor. Beyninizde sessiz bir yangın var. Dikkat bir kaynaktır ve sınırlıdır. Her bildirim, her kaydırma bu kaynağı tüketiyor ve beyin bu tükenişi kronik yorgunluk olarak hissediyor. Beyniniz boşta olduğunda bile varsayılan mod ağı çalışıyor. Ama sürekli dış uyaranla bu sistem bozuluyor ve kendini yenileyemiyor. Beyin sesi dediğimiz durum aslında iltihaplanma ve oksidatif stresin bir sonucu. Kan, beyin bariyeri geçirgen hale geliyor ve toksinler giriyor. Peki çözüm nedir? Önce beyni temizlemek, sonra doğru yakıtı vermek. İlk adım uyku. Şimdi beyninizin geceleri nasıl detoks yaptığını göreceksiniz ve bu hayatınızı geliştirecek bilgiler. 2012'de Dr. Michael Nettergaard beyninizde bir temizlik sistemi keşfetti. Glimfatik sistem. Bu uykuda çalışan bir süpürge mekanizması. Astrosit hücreleri, yıldız şeklindeki bu glial hücreler kan damarlarını sarıyor. Aquaporin 4 kanalları sayesinde atık sıvıları dışarı pompalıyor. Uyanıkken bu sistem %90 kapalı. Ama derin uyku sırasında beyin hücreleri küçülüyor ve sıvı akışı %70 artıyor. Alzheimer'la ilişkili amiloid beta proteini bu sistem sayesinde atılıyor. Yetersiz uyku bu proteini biriktiriyor. Derin uykudaki delta dalgaları bu temizlik işini yönetiyor. Ne kadar derin uyursanız o kadar çok atık temizleniyor. Mavi ışık melatonini baskılıyor. Bu da uyku kalitesini düşürüyor. Telefonunuzu en az 1 saat önce bırakmalısınız. Uyku için vücut sıcaklığınızın düşmesi gerek. 18-19 derece ideal.
Aşırı sıcak odalarda derin uyku evresine geçemezsiniz. Kafeinin yarı ömrü 5-6 saat. Öğleden sonra, 2'den sonra içilen kahve uyku mimarisini bozuyor. Bir kararlı uyku programı, karanlık ortam, beyaz gürültü. Bunlar glimfatik sistemin çalışması için şarttır. 2. Şimdi sıra yakıta geldi. Beyninizi temizledik. Peki ya güçlendirmek? İşte burada nootropikler devreye giriyor. Sitikolin veya CDP-kolin, fosfatidilkolin sentezini arttırıyor. Fosfatidilkolin, yumurta, kırmızı et ve tam tahıllar gibi yiyeceklerde doğal olarak bulunan bir kimyasaldır. Zihinsel işlevi iyileştirmek, safra kesesi taşlarını eritmek için kullanılır. Bu maddeler hücre zarlarınızın onarılmasını sağlar. Sitikolin, beyin tarafından en iyi emilen kolin formudur. Ayrıca asetilkolin öncüsüdür. Çalışmalar gösteriyor ki stikolin özellikle frontal lobda etkili. Yani dikkat, çalışma belleği ve yönetici fonksiyonlar güçleniyor. L-teanin, çay yaprakları ve bazı mantar türleri içerisinde doğal olarak yer alan bir amino asit türüdür. Vücuda alındıktan sonra stresi azaltarak rahatlatıcı bir etki sağlar. Zihinsel odaklanma ve uyku kalitesini arttırır. Çaydaki amino asit kafeinin gerginliğini yatıştırır. Alfa dalga aktivitesini arttırır. Sakin odaklanma sağlar. DHA, balıktaki aktif bileşendir. Balık yağı sadece kandaki trigliseritleri ve trombozu önlemekle kalmaz, aynı zamanda kalp aritmilerini de önler. DHA, hücre zarlarının esnekliği için de gerekli. Beyninizin %40'ı DHA'dan oluşuyor. Balık yağı veya alg kaynakları tercih edilebilir. Magnezyum triyonat, kan-beyin bariyerini geçme özelliği bulunmaktadır. Uyku kalitesini arttırmada ve hafızayı güçlendirmede etkilidir. NMDA reseptörlerini bloke ederek nöronal aşırı uyarmayı önler. Kreatin sadece kaslar için değil, prefrontal kortekste fosfokreatin depolarını doldurur. Zihinsel yorgunluğu geciktirir. Düşük B12 miyelin kılıfı hasarına yol açar. Vitamin D ise nörotrofik faktörleri destekler. Temel vitaminler eksik olmamalı. Soğuğa maruz kalma dopamin seviyelerini uzun süre yükseltir. Buz banyoları veya soğuk duşlar dopamin reseti için etkilidir. Egzersiz, beyin türevli nörotrofik faktörü arttırır. Bu, yeni nöron bağlantıları demek. Özellikle aerobik egzersiz, modafinil gibi reçeteli uyarıcılar var ama uzun vadeli etkileri belirsiz. Doğal yolları tercih etmekte fayda var. Peki bunları nasıl bir araya getireceğiz? İşte size uygulanabilir, adım adım 21 günlük beyin optimizasyon protokolü. Sabah ilk ışık gözlerinizde. Doğal ışık bu sirkadyen ritmini resetler. Ardından su ve hafif germe egzersizleri. Kahvenize L-teanin ekleyin ya da sadece yeşil çay için. Sakin odaklanma için ideal kombinasyondur. 52-17 kuralı. 52 dakika derin odak, 17 dakika tam dinlenme. Pomodoro'dan daha etkili. Telefonunuzu gri tonlamaya çevirin. Bildirimleri kapatın. Her uygulama bir dikkat hırsızıdır. Saat 9'dan sonra ekran yok. Mavi ışık filtresi, kitap okuma veya meditasyon. Melatonin için karanlık ortam şart. Her pazar bu hafta kaç kez telefonumu kontrol ettim? Odak sürem arttı mı? Veriye dayalı ilerleme. Haftada bir gün doğa yürüyüşü, kitap, sohbet. Yüksek dopaminli aktivite yok. Beyninizi resetleyin. 21 gün sonra fark edeceksiniz ki kitap okuma süreniz artacak. Dalgınlığınız azalacak. Beyniniz size teşekkür edecek. Dopamini kontrol et. Uykunu optimize et. Beynine doğru yakıtı ver. Bu üçlü, bilişsel süper güce giden yol. Protokolü deneyin ve sonuçları yorumlarda paylaşın. Abone olun çünkü yakında uyku hijyeni üzerine derinlemesine bir video geliyor. Beyniniz en değerli varlığınız. Ona iyi bakın. Görüşmek üzere.